Allah. Burası işte şey salonu, spor salonu. Şeyine göre. Fitness. Yoksa normal Yok, spor boks, salonu. boks, İçeride hepsi basketbol var, sahası falan mı var? Hepsi var yani. Selamlar arkadaşlar, yeni bölüme İşte- hepiniz hoş geldiniz. Yeni bölümdeyiz. Bu bölümde pazarı gezeceğiz. Yaşamı göstereceğim sizlere. Ankaralı bir hocayla beraberiz. Hocam siz cami imam mıydınız? Yok, ben imam değilim, ben kendi işimi yapıyorum. Kendi işiniz var. Yani burada. Arabayla sağ olsun bizi gezdiriyor. Buraları tanıtıyor. Bura Perve Mayka dediler, 1. May Sokağı. Mayıs. Şimdi Marif Vakfı'na devredildi. Marif Vakfı burayı devraldı devletten. Devam ediyor. Burada eğitimler aynen devam ediyor. Türk usulüyle yine devam ediyor inşallah. Bayağı Buraya- Türkiye'den çok destek alıyor Kırgızistan. Hani Bişkek'te yapılan camiden örnek göstermek gerekirse, yani o Bişkek camisine sadece 25 milyon dolar harcandı. Mümkün evet. Çok enteresan valla. Arkadaşlar karakol sandığınızdan daha büyükmüş. Şu anda araçla küçük bir tura çıktık. Burası Isıkgöl TV'nin işte merkezi. Binası, ofis. Eskiden bura askeri üsmüştü Rusların. Almanlar buraya istilaya gelince Ruslar bütün silahları bu tarafa kaçırmış. Şu hemen önümüzdeki dağa bakar mısınız ya? Gerçekten çok güzel görünüyor. Muhteşem bir görüntü. Hava açık Arkadaşlar. olsa daha böyle yakın, üstü de kar daha güzel olur. Kışın. Kışın daha yazında kar. yazın da kar oluyor Burada bazen. bazen şöyle oluyor. Bir yağmur yağıyor, bulut çekiliyor, kar şu aşağı kadar inmiş gözüküyor. Ürkün dediği 1916'da kaçış demek. Yani savaştan kaçış. Buraya Ruslar istilaya gelince bak şu temsili gösterdikleri şu dağlar gelince halk buradan kaçmaya başlamış. Rusların istilasından. Kaçarken dikkatli çekersen bak resimlere de çok dikkat edersen kimileri işte alabildikleri kadar yanına yük almış. Torunu ardında, önünde, çocuğu ardında. Ondan sonra ihtiyarlar. Kimisi bak burada çok şey yapmışlar. Beşiği bile yolda kalmış bazılarının. İşte helallaşıyorlar. Yolda ölenler olmuş. Bu dağlardan Çin'e geçmişler. Yani bu açık hava bir canlandırma müzesi gibi Canlandırma diyebiliriz. şey olarak gelecek 1916'da unutturulmuş bu da sonra. 1950'lerde falan çok unutturulmuş. Sonraki işte şeyler bunu tekrar canlandırmış ki böyle Ruslar bize böyle yaptı. Bak bütün evi şu öküzün sırtında. Boz ev görüyor musun? 1916'da olmuş. Sonra bir de Stalin döneminde Lenin mi Stalin döneminde olmuş tam bilmiyorum. Buradan tekrar haberci de göndermişler. Gelenleri öldürün diye. Evet. Oraya kaçanları. Sonra Kazakistan'da bir Rus general demiş ki ya bunlardan da bir şey kalsın dünyada tohum yani bir bırakın diye o Serbest insaflı bırakmışlar. bir Rus generalmişti. Ondan dolayı orada halen Çin'de 5 milyon Kırgız halkı var. Kazak Kırgız halkı yaşıyor. Gelenlere Kıtaycı diyorlar. Yani Çin'den gelen. Kıtaycı. Bizde muhacir var ya hani Bulgaristan göçmeni gibi. evet. Bunlar da Kıtaycı diyorlar. Orada halen 4-5 milyon Kazak Kırgız yaşıyor. Örümce tarafında bu Uygur Özerk bölgesinde. Bu parkın adı neydi? Zafer Parkı. Zafer Parkı olarak. Tabii. Çok heykel var Kırgızistan'da. Ben Bişkek'te çok fark ettim. Hı hı. Parkların içinde, sağda, solda, binaların yanında, özellikle belediye binaların önünde, Bu şeyden Sovyet'ten kalma şey ya. Bizde de var ya işte heykel meselesi. atların üstünde kılıçlı, mılıçlı. Bu şeyin ateizmin işte nasıl diyeyim komünizmin getirdiği şeyler. Materyalizmin getirdiği şeyler. Burada da şey var. Bu yakın tarih, uzak tarih değil de yakın. Burada şeydeki kalanlar 1943'teki bu 2. Dünya Savaşı'nda savaştan ölenler, işte o kahramanlar, geri gelenler, gelemeyenler burada isimleri var. Bir de biraz daha böyle kahramanların da şeylerini koymuşlar. Geri diyorlar burada kahramana. Evet. Heykellerini koymuş. Şuradaki ölenlerin isimleri. Ölenlerin Savaştaki isimleri, ölenlerin. savaşta. He. 2. Dünya Savaşı'nda ama. Burada ölenlerin ismi. Çok büyük, devasa bir heykel. Bir kadın figürü, elinde kılıç. Ne Zaferi anlatmak temsil istiyor? ediyor. Zafer. Yani 2. Zafer. Dünya Savaşı'nı biz kazandık diyor. Kazandık. Üstü Öyle de de. komünizmin işareti var böyle. Ne haber? Yeah, What's up, man? amazing. Is you? I just ate there Yeah. some local food. Yes. Wow. Not Amazing good. place. It's Yeah. good. Which one food? I Aslan food. Yeah, Aslan food. Aslan food. Dungan
food. Yeah, Yeah, Dungan Yeah. food. Yeah. yeah, Okay. super local place, like Yeah. cheap and traditional. No. Arkadaşlar aynı hostelde kalıyoruz. Tesadüfen denk geldik. Bakın sizlere bahsettiğim konteynerler bunlar. Pazarlarda çok yaygın. Dordoy pazarında olduğu gibi ucuz taşınabilir. Direkt adam buradan başka yere konteyneri taşıyabilir. Şu anda Karakol pazarındayız. Sizlere kanalım benim özellikle en çok sevdiğim kısım, bölüm, seri pazarları gezmek, değişik tatlar denemek, test etmek. Bakalım nasıl geçecek, neler göreceğiz bu pazarda da. Çok merak ediyorum. Burada giyim satan Riyad diyorlar. Buraya pazar az sonra koştular burayı. Üstüne eklediler. Burası pazar değil. Pazar şu tarafta asıl pazar. Burası pülüs diyorlar ya. Artı koştular üstüne. Eklediler yani. Konteynerları ekliyorlar zaten. Ha, o kadar yeri basit ki düzlüyorlar, direkt konteyneri getiriyor, kuruyor. Tamam. İş yerini kurabiliyor bir insan. Burada ayakkabı Burada satıyor. izin olayı var mı mesela Var. konteyner getirmek için? Var. İzin alıyorlar, kiralıyorlar mı Pazarın yeri? şeyi var. Satın alıyorlar, kiralıyorlar. Şimdi yemek bölümünde miyiz? Burası yemek bölümü. Arkadaşlar bu gördüğünüz aslan fu. Bir önceki videoda yemiştik, denemiştik. Salam. Kadınlar genellikle lokantalarda çalışıyorlar. çalışıyor. Onları yapıyorlar, işletiyorlar. Erkek çalışmaz burada. Evet. Bu iş yerlerinde de bayanlar çalışır. İş yerlerinde, dükkanlarda hep bayanlar var, hep kadınlar var. Küçük bir Burası sokak yemekte. lezzetleri bölümü ama Dungan lezzeti ha. var sanırım. Şurada işte şey diyorlar bu. Boya, alet edevat. Alet edevat bölümü. Yani şöyle arkadaşlar Kırgızistan'da hani bak gittiğim ülkelerde bu taraftan gidelim mi? Ya bu yanına geçelim. Ha, tamam. Gittiğim ülkelerde hep pazarları geziyorum ama şu ana kadar yani gezdiğim ülkeler arasında pazarlarda en çok çeşit olan bu pazar diyebilirim. Genellikle o ülkelerde İran'da, Lübnan'da, Mısır'da hep böyle sebze, meyve, kasap, Bak burada yemek bölümleri oluyor. ATR'i bilmem neyle satıyor. Kandaysın. Bunlar atlar şey için mi? Bu ATR'i işte atın güven, bu kamçı Evet. böyle. Bu abla da onu satıyor. Bu da ATR'i satıyor. Ya Kaybedecek normalde alet edevat böyle yerlerde erkekler olur ama burada kadın var. Bu da çok enteresan. Erkek de satıyor, kadın herkes Evet. şeyle karışık. Bu köpek şey ağızlı sanırım Tasmalar ya da aşevnik diyorlar. selam. Kandaysın abla. Yakşı. Böyle hamur açıyor. Bu neydi adı? Preşki. Preşki. Ha. Preşki. Patatesli oluyor. Çok güzel bir lezzet börek. Preşki. Gel bak sana şeyi göstereyim. I tasted Did it. it? Ha. I tasted it, not Ah, now. good. It's No. nice, but it's like it's not the best thing in the world, but it's nice. Burada büyük bir ihtimalle kımız falan olması gerekiyor. Kurut. 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 Yes, My kurut. favorite. Yes. Kurut şeyden Ben oluyor, denemedim ayrandan. kurutu. Ben denedim. Biraz Kımız denedim. kımız denemedim. Kımız denemediniz mi? Süzme yoğurt var ya, Evet. onu kurutuyorlar. Bunu mu? Biraz tuz koşuyorlar ya, süzme yoğurdu. Yuvarlayıp sonra koyuyorlar, kurutuyorlar. Bu kurut. Yani öyle. Bu da çiğ börek olacak. Ve aynı preşkoda. Aa, Demek ki. aynısı. Pişiriyor işte. Evet. Rahmat. Burası halk pazarı gibi bir yer bura. Evet, Ya çok halk güzelmiş. gerçi kendisi şeyini satıyor. Mesela tavuğunu geliyor, getiriyor, kesiyor, satıyor. İşte şeyini satıyor. Ece kımız mı bu? Kımız içecek mi? Kırmızı denemek istiyorum. Bardakları da içsin. Benden de çekebilir misiniz? Bu arada arkadaşlar Seda İstanbul'dan dakika. geliyor. Aramıza İstanbul'dan katılıyor. Deneyeceğim Tesadüfen şimdi. Dungan Camisi de Evet. denk geldik. İçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İçiyorum. Bunun alkol oranı kaç peki? Yani ferment ediliyor değil mi? Bekliyor bu. Ne kadar beklerse o kadar. O kadar. Aynen. Alkolü Ne mü kadar oluyor? beklemiş olabilir var. Tadına bakmak lazım. Bu bardaktan hiçbir şey olmaz. Nasıl bardaktan bir bir şey tadı? olmaz. Tadı neye benziyor? Bozuk ayran diyemem Ekşi ayran gibi. ama böyle ekşi ayran gibi. Evet. Ama değil. Değil. Bir de şey var böyle sanki isli bir koku var içinde. Yani bir
ahşap yanık bir kokusu var. Yanmış yoğurt gibi. Bu fermente edildiği için mi? O yüzden değil mi katılıyor içine bir şeyler? Güzel. Gerçekten güzel. Ben bir önceki videoda mı? Yok, iki video önce ben denemiştim arkadaşlar. Like it. Sokak lezzetleri videosunda Nice. denemiştim. Tekrardan bu videoda denemek istiyorum. Sen beğenmene çok Güzel. şaşırdım zaten. Ben gerçekten beğendim. Şöyle. Bir arkadaşım bana şey dedi. Kımız eğer içebiliyorsan Türksündür. Çok ekşili. Dediğimiz gibi yoğurt gibi ama yoğurt değil. Yanmış yoğurt gibi. Ama içince böyle insanın içinde sanki Bozkır'da at sürüyormuş gibi geliyor. Öyle bir his geliyor. Ben içemem mesela. Ben içtim. Çok Güzel ilginç. beğendim de. Litreyle bası kança? 200 som. 100 lira arkadaşlar bir tanesi böyle. Kaça son? Bu bardak 50 som. 20 lira. 3 kişi faydalandık 20 lira. Yani denedik en azından. Ağaç kokusu. Bu kımızın içinde. Yayık da bu. Kımızın yayı. Böyle döve yapıyorlar. Ha, bu kımız böyle mi yapılıyor? Döve döve hazırlanıyor. Ha, hayır şey gibi. Ben bunun içinde alkol olduğunu bilmiyordum. Yok. Kendi alkol koşulmuyor ama acıdığı zaman ne diyorlar? Acıdı diyorlar burada da. Ekşidiği zaman, Ekşidiği bekletildiği zaman zaman şey mi? Çok da tesirli oran biraz. mı biraz yükseliyor? Evet. İnsan sarhoş oluyor mu ya? Oluyor. Ben oldum. Ben de kafam niye güzel diyorum Burada bilmem ne. Bak burada başı Böyle diyorlar. kelle satıyorlar. Kelle paçayı hazırlayıp satıyorlar. Evet, kelle satıyorlar böyle. Pişmiş kelle gibi sırt arayın diyor ya. İşte Selam. Kandaysın. Normalde Rusça mı yoksa Kırgızca mı konuşuluyor? Kırgız. Bu koyunun kafası abla. Pişmiş kelle gibi sırt arıyorsun diyor ya işte bak. Bizde. Salam. At eti var mı burada satıyorlar? Bu değil içinde vardır ya. Ha, bu koyun bu inek sığır. inek, he. Kilosu Sığır. ne kadar satıyorlar? Kilosu kancası Sımacı? 650'ymiş. İyi 650 yani iyi 300 lira. Çok ucuz. Şurası Rusların o hınzır sattığı yer. Ne sattı? Domuz eti. Domuz eti satıyor. şuraya, böyle. Ha, burada domuz eti satıyorlar. Burada Sabahları var. Ruslar sabahları gelip satıyorlar. Şu an gitmişler. Gitmişler. Onları kendi müşterilerine satıyor. Savunmalıken. Kandaysın tabii. Evi olup Tubanları gelip Vlogger olup ketkesin. Domuz etini tartmadılar. burada sabah satıyorlar. Şu an gitmişler. Normalde domuz eti de var. Onlar da Ruslar satıyorlarmış. Böyle sakatat doğanlar bölümü sanırım. Evet. Ha gel at etini Bağırsak göstereyim vesaire sana. var. At Şimdi eti. burası sakatat bölümü bak. Ben at etini daha hiç denemedim, yemedim. Ben yedim biraz ekşi gibi. Şu 10 yıl hiçbir şey olmuyor isteyen. Bu ne? Kuyruk. Kuyruk. Eti ya da et mi de? Bu etemez ha kuyruk ha. Ha. Kuyruğu istiyorlar abi. Koyun kuyruğu. Koyunun kuyruğu. Koyunun kuyruğunu istiyorlar. İstediğim bir odası var. Mangal gibi ama pişirmiyorlar. Dumanından bunu isiyle Çekiyorlar, dumanını çekiyorlar. dumanın içine çekiyorlar. Evet. Bu dışında bir kaplama oluyor. Onu koruyor. Bu çürümüyor. Ondan sonra bir yıl, 2 yıl bu şekilde kullansan oluyor. Çok enteresan. Bu şekilde kesip yiyorlar. Bunu mesela dağa giderken yanına bir tane alıyor. Kışın tüketilen bir şey mi bu? Veya da Daha çok. dağa gittiği Hani zaman. çünkü kış. Protein için biraz Evet. kesip ekmeğin arasına koydum. O bir gün yetiyor buna. Allah Allah. Bu Türk tarihinden gelme şey. Protein açısından büyük, yüksek o zaman. Ya, protein. kuyruk. Asıl şeye gelelim gel. Hay hay. Hay. At eti mi? At eti bu. %100 at eti. Cılgı diyorlar. bize. At etinin hani olduğunu nereden anlayabiliriz? At Renginden eti falan kararır belli bak oluyor biraz mu? sonra. Yağsı fazla olmaz. Sadece Beyaz şuralarda kısım olur. biraz sarımsı olur. daha az olur. He, sarı olur. Şu at eti. Kokusu da çok farklı. Kokusu bayağı farklı yani şu Bu anda. atın çuçuk dedikleri şu. En pahalı Sucuk. yeri şura. En pahalı yeri bura. İçinde bunun kendi mayı da var. Şu mayılardan koyuyorlar. Biraz et. Bunu dolduruyorlar. Sonra pişiriyorlar. Sonra kesiyorlar. Böyle. Suda pişiriyorlar bunu. Sucuk gibi de kesip yiyorlar. Bunu. Kilogram mı kanca lan? 600. 600 tam. 300 lira, 280 Acaba. lira. Evet. Bu da at eti. Bayağı Bak, ucuz. şu tarafta at eti satıyordu. Bu abi de et eti satıyor. Selamünaleyküm. Bu da Geneli çuçuk peki dedikleri işte. hangi dine mensuplar? Müslümanlar mı Kırgızlar yoksa Müslüman. Böyle selam veriyoruz ya. Kırgızların %99'u Müslüman. Evet. Bu da at eti.
At eti biraz duranda karar bak. Şu biraz duranda yüzü kararıyor görüyor musun? Şu şekilde. O çok durduğu için. Çabuk kararıyor yani. Yani iyi bir şey mi kötü mü? O çabuk yenmesi lazım at eti. Ha, o çürüyor. Çürümüyor da yani şeyi bozuluyor, görüntüsü. Ama böyle açıkta falan Burada iş böyle gidiyor. Bizim hani tarihi kapalı çarşı bilmem ne var ya, onun gibi. Ta Sovyet zamanında kurulmuş bu sistem. O zamandan beri kasapçılık yapanlar da var. Mesela bu ablalar eskiler. Bunlardan ben daha önce derilerini alıp Türkiye'ye gönderiyordum. Onun için çoğu tanıyor beni. Deminkisi diyor burada ne o geziyor. yüzden selam veriyorum. Blogger mı oldun diyor. Sabahlar herkes de şeyini getiriyor. Buradan çolpan atıya da çok et gidiyor. Zaten burada şeyini satıyor. Mesela koyunu kesiyorlar. Koyunun buradan ön tarafı burada satılıyor. Arka o asa etleri çolpan atıya gidiyor. Şeyle. Arabalarla gidiyor. O da otellere, işte şeylere. Ama eski bir pazar, bayağı eski. Bayağı eski. Çok Ta eski Sovyet dedi zamanında zaten. kurulmuş ha. Ya burada biraz sonra... Az önce burada değil miydik? Ne oradaydı. Ha, buradaydık. Buradan Evet. çıktı. Bu bireysel olarak kenarlarına da artık Evet. biraz kapitalizm var ya. Onun yünleri de var şeyde. Topuz dedikleri hayvana. Et pazarı bura. Daha 580'miş burada. Et çok yaygın. Her yemekte et var. burada Her et yemekte. yemesen ölüyorsun zaten. Evet, sabahları eti çok Yüksek seviyorlar. ya. Yüksek ya bir de çabuk şeyin kalır. Geldiğimden beri 3 öğün et yiyorum ben Evet, neredeyse. evet. Kışın çok Et ve hamur. tüketiliyor. Hamur et. Yaz kış devamlı. O Bazı sebze ve meyveler pahalı. He. Ben onu anlayamadım. Geçen pazarda bir domates kilosu Türk lirasıyla 15 liraydı. Bir yerde şeye baktım, portakala baktım, kilosu 80 lira. Yani bize göre. Dışarıdan gelen madde pahalı burada. Dışarıdan geldiği için mi evet, o? evet. İçeride yetişen limon şu anda 350 kilo. sanırım değil mi? Tarım var ama şey değil, bizimki gibi değil. Erzurum var ya bizim, onun gibi. Yani. Aynen. İşte hayvancılık yaygın. Kuru yemişlerin Bizim yakışık. fiyatları etiketli Bloggerlıkla olarak da yazılıyor. Burada Buradaki bu 50 yemişler, lira. bunların çoğu da şeyden geliyor, Özbekistan'dan geliyor. Şu, bu, ceviz. Ceviz gerçi burada var, şeyden geliyor, Callabat'tan da. Bak bu da kurt, bu da biraz daha şehitmişi. Paketlemişler Yani bunu. kültürlüsü. Evet. Bu şeyler, şuradaki kuru yemişlerin çoğu şeyden geliyor. Peki ucuz mu? Yani buradaki halk için kuru yemiş ucuz mu? Ucuz olanı var, pahalı olanı var. Çin'den geleni de var. Mesela bazı şeyleri mesela... Halk bunu çok tüketebiliyor mu? Hani alabiliyor mu? Gücü yetiyor mu? Alım gücü alıyor. fazla mı? Burada masaya koyması lazım. Burada şu 350. He. Evet. Pahalı Yani 170-150 lira ya. 250 alamaz. Evet. He. İndirim de yapabiliyorlar abi. Evet. Nasılsın abi? Kandaysın. Yaxşı qanday? Yaşlı abi. Men atım Şahidin. Benim adım Fuat. Frol, Fuat. 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 Evet. 1983 doğumluymuş. Evet 1983. 83 şu. Bu Arabistan'dan geliyor. Evet. Bunlar hurmalar. İran, şu İran malı. Şu Arabistan'dan geliyor. Bunlar vuruyor. Bunlar Özbekistan'dan geliyor. Burada bir şey var. Arkadaşlar fiyatlar yani böldüğünüzde TL olarak hesaplayabilirsiniz. 700 bölü 350, 350, 320 lira hatta diyebiliriz. Türkiye'ye göre ucuz 250 değil mi? lira. Türkiye'ye göre çok ucuz. Şu 500 lira bak. Şu var herhalde bizde. 500 lira Çin'den kaju. geliyor. Bu sade olması gerekiyor. Bak şöyle. Şu var. Bu tür yeni çıktı. Evet. Bunu şey yaptığı zaman, ellediği zaman altından. Mesela şu kalite kaç paradır Türkiye'de? Yani 850 falan civarı. Yani en son öyle bir şeydi. 8, Çok 16. hatırlamıyorum. Ya çok şey yokken. Bu kaydan Türkiye'den geliyor tabii. Türkiye'den geliyor bu. Karabuklar Türkiye'de yazılıp 5 kilogram. O zaman daha ucuza alıyor. Evet, Toptan evet. alıyorsun. Daha ucuza alıyordur. Karakol Bişkek'e göre çok daha iyi. Havası doğal, oksijen var burada, sıcak değil. Esiyor bir kere ya. Bişkek'te yaprak kıpırdamıyordu. Yani burayı sevdim ben. Pazardan çıktık. Kendine has bir pazar. Bütün kültürlerin buluştuğu bir yer. Yemekler olsun, ne bileyim eşyalar olsun, meyveler, sebzeler. Her şeyi bulabileceğiniz bir pazarda orası. İnsanlar çok sakin. Herkes kendi Evet. halinde. Ve kadın başıma gezmeme rağmen kimse Rahatsız etmiyor. rahatsız Rahatsız etmiyor. etmiyor. Bişkek. Sedat tek başına geziyor. Takdir ettim açıkçası tek başına gezmem falan. Yani böyle İran'ı falan da gezmiş. Biraz sohbet ettik. Buraları da tek başına geziyor. Bir kadın olarak. Bazı gezmek isteyen
kadın adaylara artık bir Gerçekten Bir- tek başına çıksın geçsinler. evet arkadaşlar, bir önceki videoyu izleyenleriniz burayı bilirler. Aslan fu yemiştim bir önceki videoda. Tekrardan aynı yere geldim. O kadar çok lezzetli ki, o kadar çok hoşuma gitti ki tekrardan aynı yere geldim. Bakın çubukla yiyen var, bir de çatalla yiyen var. Şöyle buradan tepsimizi alıyoruz. Ben bundan 2 tane yiyeceğim. 2 tane. Evet. Basıkança 70 bu. Vreşki'ymiş bunun adı arkadaşlar. İçi patatesle dolu. Çok çok güzel, çok lezzetli. Bu da Aslan Fu diyorlar. Karakul'un yöresel en meşhur yemeği, yani soğuk çorba dediğimiz. İçinde şöyle nişasta var. Bu erişte, yani şeffaf nişasta eriştesi. Spagetti var, yumurta var, salatalık parçaları var, sarımsak var, sirke suyu var. Acı koymuşlar, acı yağ koymuşlar. O yüzden birazcık acı olabilir. Ama bir önceki videoda yediğim için çok lezzetliydi, çok sevdim. Şöyle yanında bir şerbet var. Bildiğiniz mevlütlarda verilen şerbetler. Bu ücretli mi değil bilmiyorum. Ücreti yoktur herhalde diye düşünüyorum. Biraz acı öksürtebilir. Hani bunu ayrı sevdim. Şöyle içi patatesle dolu. Çok güzel yapıyorlar bunu. Günü akşam ettik. Yani aslında gün daha akşam olmadı. Daha akşam karanlık çökmesine böyle bir 2-2,5 saat var. Bulutlu olduğu için bu kadar karanlık gözüküyor. Hostele dönüyorum çünkü duyuyor musunuz? Gök gürlüyor. Şiddetli bir yağmur bekleniyormuş. Ben hostele dönüyorum. Bu video bu kadar olsun. Böyle çarşıyı gezdik. Sizlere Dongan yemeğini gösterdim. Bir önceki bölümde de videoda da göstermiştim. Tekrar göstermek istedim. Değişik bir video oldu. Her videonun girişinde devamında farklı şeyler yaşayabiliyoruz. Videonun konusu değişebiliyor, seyri değişebiliyor. Umarım sizi sıkmamışımdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, happy puanı vermeyi unutmayın arkadaşlar.